Hobby Home YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birlikte 35-36 numaraya uygun olarak incili babet yapımını çalışacağız birlikte. Babetimiz bu şekilde. Deri tabanlı, yani 3 katman tabanlı kullanıyorum ben. Babetimiz 35-36 numaraya uygundur. Taban tığlamalarını diğer videolarımdan faydalanarak 38, 30, 37, 38, 39, 40 numaralara da uyarlayabilirsiniz. Çoğunlukla kullandığım tabanlık Rasim Uyar'dır. Tığlamalar çok az farklarla aşağı yukarı aynıdır. Bakın, tabanlığım 35-36 numara Rasim Uyar ve 3 katmanlı, altı deri, orta seva, üzeri iç tarafı yani keçi olan bir tabanlık kullanıyorum. Tabanlığımıza öncelikle diğer malzemelerimi söyleyeyim. Tabanlığımızı tığlarken Tulip marka 1 numara 1.90 mm tığ kullanıyorum. Markası önemli değil, tabii ki siz istediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Milimetresine dikkat edin. İkinci tığımda 2 numara 2 mm, bu da yine Tulip markadır. İp olarak ben Lamia Diamond tercih ettim. Bu da böyle 3 katmanlı iplik yapısına sahip, tüylenmeyen bir ip. İncileri önceden geçiriyoruz arkadaşlar ipe. Yeteri miktarda inciyi geçirdim ben ipe. O şekilde babetimizi öreceğim inşallah. Şimdi taban tığlamamıza başlayalım. Tabanımıza topuk bölümünden tığlayarak başlayacağım. Bu arada modelimizde yanlar normal sık iğne olmayacak arkadaşlar. Hasır model olacak. Bakın, buralar hasır model olacak. Üst kısmı normal inci. Öncelikle her zamanki gibi diğer numaralarda da aşağı yukarı aynı şeyi yapıyoruz. En tepeyi buluyoruz arkadaşlar. Oraya ilmeğimizi geçirelim. Bir sık iğne. Sık iğne demeyelim. 2 dolgu. 3 dolgu yaptım. En tepeye 3 dolgu. Sonrakine 4 tane. 1. Böyle giderken arada da kaybedelim ipimizi. 3 ve 4. Sonraki deliğe yine 4 tane tığlama yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Son ikilere bakın. En baştakine 3, ona daha sonra 2 tane daha tığlama yapacağız. Bitiminde orası 5 olacak. Burası 4, burası 4. Geri kalanlar 3. Sadece şuraya bir tane, şu bağ kesişme noktasında 2 tane tığlama yapacağım. Geri kalanlar hep 3 tane olacak. Ta ki şurada en tepeyi bulup tepeden 4 öncekine kadar. Yani şu ara tamamen 3 olacak. Şu ortada bir tanesi hariç. Taban tığlamamızı tamamladım arkadaşlar. Şimdi size nereyi ne şekilde tığladığımı tekrardan bir söyleyeyim. Sonrasında üst kısma geçelim. Burayı 3 ile başlamıştık. Bakın, şöyle tutayım ben size. Şu şekilde. Şurayı 3 tane başlarken tığladım. 2 tane de bitirirken tığladım. Toplamda 5 oldu. 2 tanesi 4, 2 tanesi 4. Yani şu topuktaki 5 tane de tam tepedeki 5, diğer ikisi 4'er tığlama. Aralarda hep 3 tane tığladım. Bakın, sadece şurada bir 2 tığlama yaptım. Şöyle geldim burun kısmına. Burun kısmına kadar şurası hariç hepsini 3 kere tığladım arkadaşlar. Burun kısmında 4 sağdan, 4 soldan, bir de tepeden. 4 sağdakileri 4'er tane, 4 soldakileri 4'er tane, tepedekini 5 tane tığladım. Bakın, isterseniz sayayım. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Buradaki 4 taneyi de yine 4'er tane tığladım. Bakın, şu aradakileri de sayayım isterseniz. Vakit kaybı olmasın diye onları video kaydıyla tığlamadım. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Sadece şurası 1 2 tığlama, gerisi hep 3'er tığlama oldu. Şimdi
1,9 milimetrelik tığımı bırakıyorum. Sizin eliniz gevşekse 1,70'te bile örebilirsiniz arkadaşlar. Ben el ayarıma göre şu anda 2 milimetre ile devam edeceğim. Sıra sonuna geldikten sonra arkadaşlar bir zincir, bakın bağladım burayı kaydırmayla, bir zincir çektim, yukarıya çıktım. Yukarıda şimdi sık iğne yaparak devam edeceğim. Her bir ilmeğin iç kanadına, yakınlaştırayım isterseniz, iç kanadına sık iğne yaparak devam edeceğim. Sadece iç kanattan alıyorum. Bu şekilde. İç kanattan alarak sık iğne yapalım arkadaşlar. İç kanattan alıyorum. Her bir ilmeğin üzerine bir sık iğne olacak şekilde iç kanattan alarak ilerleyelim arkadaşlar. Herhangi bir artırma yapmıyoruz. Her yerde aynı. Size rahatça gösterebilmek için bu şekilde değişik bir tutuşla çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz, az çok buraya kadar gelmişseniz, izliyorsanız az çok bir bilginiz vardır. Sadece iç kanattan alarak sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar böyle gelelim arkadaşlar. Sıra sonunda tekrardan ikinci sıraya birlikte geçeriz. Bakın, iç kanattan alarak sık iğne yaptım. Sıra sonuna geldim. Yakınlaştırayım. Sıra sonunda son sık iğneyi yapayım. İlk ilmeğimizle kaydırma tekniğiyle bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk sık iğnemizin içine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da yine sık iğne yaparak tamamlıyoruz arkadaşlar. Sonraki sırada hasır modelimizi kurmaya da başlayacağız. Evet. Burada da yine her bir ilmeğin üstüne bir tane olacak şekilde sık iğnemizi yapalım. Evet, bu şekilde sıra başına kadar normal her bir ilmeğin üstüne bir tane olacak şekilde sık iğne yapalım arkadaşlar. Bakın, düz sık iğne yapıyoruz. Herhangi bir işlem yok ekstra. Sıra başına kadar düz sık iğne yapın. Sıra başına geldiğimizde 3. sıramızda hasır modelimize başlayalım ve size nasıl yapıldığını, ne yapacağımızı göstereyim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Son ilmeği yaptım ve bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. İlk ilmeğimize normal batıyoruz. İkinci ilmeğimize buraya değil bir altındakine batıyoruz. Şöyle uzunca bir
ilmek alıyoruz. Şöyle yakınlaştırsam daha iyi olur gibi geldi. Yanındakine hemen bir tane sık iğne yapıyoruz. Onun yanındakini alırken hemen üsttekinden değil, bir altındakinden ilmek alıyoruz arkadaşlar. Hemen bir tane yanındakine üstten normal sık iğne, yanındakine de üstten değil, bir alttakinden. Bu şekilde bir ilmek alıyoruz, yanındakinden bir sık iğne yapıyoruz. Bir üstten bir alt sıradakine, yanındakinde de bakın şimdi üstten aldık, yanındakinde de üstten değil, tam aynı hizadaki altından ilmek alıyoruz. Evet, üstten ilmek aldık, yandakine hemen üsttekinden değil, bir alttakinden. İp bazen ters geliyor, o yüzden tığımı çıkarıyorum düz olsun diye. Bir üstten ilmek aldık. Bakın bu şekilde modeli kuruyoruz. Üsttekinden değil, aynı hizadaki alttakinden alıyoruz ilmeği. Bir üstten sık iğne aldık. Üstten değil, bir alttakinden. Üstten bir sık iğne yaptık. Sıradakinin üstten değil, bir alttakinden. Anlaşılıyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın. Bir sık iğne sıradaki, bir de yandaki değil, yani yandakinin üstteki değil, bir altındakinden ilmek alıyoruz. Şöyle ip bazen ters geliyor dediğim gibi, o yüzden ilmeği tığ çıkarıp düzeltiyorum. Evet. Üstten ilmek aldık. Üstten değil, alttan ilmek aldık. Alttan ilmek aldığımızda da sıradakine batıyoruz arkadaşlar. Mesela bunun altındakinden ilmek aldık ya. Sonrakine buna değil, buna batıyoruz. Yani şöyle. 1 2 alttakinden ilmeği aldık. Sonraki ilmeği alırken bakın onun altında kalan atlıyoruz, yanındakine geçiyoruz. Alttan ilmek aldık. İp niye ters geliyor bazen? Evet. Üstten ilmek aldık. Alttan ilmek aldık. Bir üstten ilmek aldık. Bir alttan ilmek aldık. Bir üstten ilmek aldık. Alttan ilmek aldık. Tekrar diyeyim son kez. Bir normal sık iğne yapıyoruz. İkincisine geçtiğimizde bu hemen yandaki ilmekten değil, onun bir alt sırasındakinden ilmek çıkarıyoruz arkadaşlar. Yandakine geçiyoruz hemen. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonrakini yandakinden değil, bir altındakinden ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Bu gerçi 3. sıramız, 4. sıramız. Tekrardan ben size gösteririm ne yapacağımızı. Evet. Herhangi farklı bir işlem yok arkadaşlar. O yüzden videoyu devam ettirmiyorum. Ben bitirinceye kadar siz de bu sırayı bitirin. Sonrasında bir sonraki sıradan devam edelim isterseniz. Yakınlaştırarak da çekiyorum. Umarım yardımcı oluyordur. Üçüncü sıramı tamamladım arkadaşlar. Şöyle bir yakınlaştırayım. Bakın. Az önce size anlattığım gibi
Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sırada yine hasır yapacağız. Sıra sonuna geldiğimde kaydırmayla birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada sık iğne ile başladık ya az önce. Bu sefer de hasır için sık iğnenin tepesine değil, onun bir alttakine batıyoruz. İp yine ters geliyor, o yüzden tığdan çıkarıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Bir öncekinde hasır yaptığımızın üzerine de sık iğne yapıyoruz. Yine bir sık iğne, yani bir üstten bir alttan alacak şekilde ilerliyoruz. Hasırın üzerine sık iğne, sık iğnenin üzerine hasır. Sık iğneye geldik. Üsttekine değil, alttakine ilmek alıyoruz. Sıradakine sık iğne yapıyoruz. Sıradakine üstteki değil, alttaki. İp ters geliyor, o yüzden tığdan çıkarıp düzeltiyorum. Düzeltmeden de ilerleyebilirsiniz aslında. Sık iğne yapıyorum. Hasır. Sık iğne. Pardon. Evet, biraz gevşek tutun oraları isterseniz, çünkü aradaki sık iğneler çok kasıyor. Bir alttan ilmek alıyoruz. Buradan evet. Bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır. Herhangi bir değişiklik yok. Sıra sonuna kadar aynı devam ediyoruz. Bakın, bir öncekinde hasır yaptığımızın üzerine sık iğne, sık iğne yaptığımızın üzerine hasır model. Hasır model yaptığımızın üzerine sık iğne, sık iğne yaptığımız üzerine hasır modeli kuruyoruz. Sıra sonuna kadar böyle gidelim arkadaşlar. Herhangi bir artırma eksiltme yok. Herhangi bir farklılık da yok. Hep aynı işlemi yapacağız. O yüzden videoyu da boşuna zaman geçirmeye gerek yok. Bu şekilde aynı işlemi yaptığımız için. Dediğim gibi herhangi bir değişiklik olursa zaten ben size söylerim. Siz bu şekilde devam edin. Bakın, dediğim gibi iki alta inmeyin sakın. Bu en üst ya. En üstteki ilmek, bunun bir altına ineceksiniz. Bir sık iğne tepedekini alacaksınız. Bir de alttaki ilmeğin üzerine ineceksiniz. Sırayı tamamladım arkadaşlar. Ben 35-36 numaralık tabanın üzerine yaptığım için son bir sıra daha yapacağım. Yani toplamda 5 sıra örmüş olacağım. Son sıramızda ne yapıyoruz? Yakınlaştırayım. Yakınlaştırarak öreyim. Bakın, az önce bir önceki sırada hasır modeliyle başlamıştık. Sık iğne ile başlıyoruz buraya. Çünkü az önce hasırla başlamıştık. Bir sık iğne yaptık. Az önceki sık iğnenin üzerine hasır. Bir sık iğne, hasırın üzerine sık iğne, sık iğnenin üzerine hasır yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir sık iğne, bir hasır. 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 Bir sık iğne. Bakın bu şekilde.
sık iğne, hasır, sık iğne, hasır, sık iğne, hasır, sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım arkadaşlar. Bakın, 1 2 bir alttan, hasırın üzerine sık iğne, sık iğnenin üzerine hasır. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Son 2 taneyi de birlikte örelim. Bir hasır, bir sık iğne dedik ve sıra sonuna geldik. Sıra başındaki sık iğne ile kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. İlmeği genişletiyorum. Şu anda taban yükseltme yapacağım arkadan. O yüzden ilmeği genişlettim ve patiğimi içinden geçirerek uzaklaştırayım, belki daha net görürsünüz. Böyle patiğimi içinden geçirerek ipimizi burada sabitledim arkadaşlar. Bakın, modelimize de şöyle yakından bakın. Ben 35-36 numara için toplamda 5 sıra ördüm arkadaşlar. Siz daha büyük numaralar için bir sıra daha fazla örebilirsiniz. 37-38 için bir sıra fazla, 39-40 için bir sıra fazla örebilirsiniz. Bakın, bu şekilde taban modelimizi kurduk. Şimdi topuk için böyle biraz uzak oluyor galiba. Biraz daha mı yakınlaştırsam yine? Evet. Topuk için şimdi 6 şu başlangıç yerine göre 6 sağdan 6 soldan ilmekle topuk yükseltmeye başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 tane saydık. 1 2 3 4 5 6 tane saydık. 7. ilmeğin içine tığımızı geçirdik. Evet. O ilmek duruyor, hemen yanındakine, yani 6 taneye sadece sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6. Şu bağlantı yerinde bir boşluk kalmasın diye bir tane de oraya sık iğne yapmak istiyorum. Yani 6 sağdan 6 soldan bir de bu bağlantı yerinden toplam 13 tane sık iğne yapmış olacağım. 7 oldu. 8 9 10 11 12 ve 13 sık iğne yaptık. Şimdi 3 tane kaydırma yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 kaydırma yaptım. Geriye döndüm. Bu kaydırmaların ilkini atlıyorum. İkincisinin üzerine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15. 2 tane şu sağda ayırdığım için, sağ tarafta artırdığım için 2 tane daha burada ayıracağım. Artıracağım arkadaşlar. Evet, 2 tane de burada sık iğne yaptım. Toplamda kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 3 tane kaydırma yapıyorum yine. Kaydırma yaparken tığ arkaya alalım. İpimizi öne alalım. 1, 2, 3 kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle topuk yükseltmede. Yani ben öyle yapıyorum. Ama ilkini örmüyorum, ikincisini örüyorum. Yani her iki uçtan da ikişer tane sık iğne ile topuğu genişletmiş oluyorum. İlkini atladım, ikinciye bir sık iğne yaptım. 1. Burada toplamda bakalım kaç ilmeğimiz olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Diğer başta artırma yapmıştık. 2 artırma dediğim yani çünkü yükseltme konusunda sık iğne sayısını artırma olarak 19 dedik. Az önce kaydırma yapıp bir sonrakiden başlamıştık ya, o başlamadığımız kaydırmaya ilk sık iğnemizi yapalım. 20, bir sık iğne daha yaptık. 21. Toplamda 1, 2, 3. sıramızda 21 ilmeğe ulaştık. İlk sıramızda 6 sağ 6 sol bir de ortadan toplam 13 tane ilmeğimiz vardı. Bir sonraki sırada 2 sağdan 2 soldan ayırdık. Artırdık. Arkadaşlar ben artırdık diyorum da yani ilmek sayısı olarak artırmadan bahsetmiyorum. Şu anlamda artırmak diyorum. Burada 13'tü. Burada 17 oldu. Yani 2 sağdan 2 soldan alanı genişlettik diyelim. 13'tü. İkinci sırada 17 oldu. Üçüncü sırada 4 ilmek daha eklendi. 21 oldu. Şimdi 3 tane daha kaydırma yapalım yine. 1, 2, 3 kaydırma yapıyoruz. Geriye dönüyoruz. Şu ilk kaydırmaya atlıyoruz. İkinci kaydırmadan ilmeklerimizi örüyoruz. Burada da toplamda kaç olacak? Az önce 21'di. 4 de buradan eklenecek. 25 tane ilmeğimiz olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23. Bakın bu sıra sonuna geldik. Şimdi buradan 2 sık iğne daha yapacağız. 24, 25. 25 tane sık iğneye ulaştık. Burada da kaçıncı sıramız? 1, 2, 3, 4. sıramızda. Şimdi bir sıra daha öreceğiz. Toplamda 1, 2, 3, 4 sıra ördük. Topuk yükseltme için ben 35-36 numara için bir sıra daha topuk yükseltme için öreceğim arkadaşlar. Siz 37-38 için 6 sıra toplamda örebilirsiniz. 39-40 için de 7 veya 8 numara örebilirsiniz. El ölçünüze göre. Ben 36 numara için toplamda şu yükseltme kısmını 5 sırada tamamlamış olacağım ve şu an 5. sıradayım. Şimdi tığımı arkaya aldım. İp önde kalıyor. Şöyle tığım arkada. Şöyle ipi alıyorum. 1, 2, 3 kaydırma yapıyorum.
3 kaydırma yaptım. İlk kaydırmaya atlıyorum. İkinci kaydırmadan başlayarak sık iğne örüyorum. Bakalım kaç sık iğneye ulaşacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 ilmek buradan fazla yapmıştık başlarken, 2 ilmek de buradan 27 28 ve 29 ilmekle tamamlıyoruz. Bir tane kaydırma yapalım, eşitlensin diğer tarafla. Bir zincir çekiyorum ve ipimizi kırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben 35-36'da topuk yükseltme kısmını 5 sıra yaptım. Siz isterseniz toplamda daha büyük numaralarda daha fazla yapabilirsiniz. Yapmalısınız da zaten. Bu şekilde topuk yükseltmeyi yaptım. Zaten birkaç sırada bakın şuradan sonra öreceğiz. Bakalım kaç sıra örecekmişiz. 1 2 3 4 5 6 sıra daha öreceğiz zaten. 5 sırada aşağıda örmüştük. Toplamda 5 10 6 daha 16 sıra olmuş olacak topuk kısmımız. Evet, topuk yükseltmeyi yaptık. Şimdi incili bölüme geçelim hep birlikte. Şimdi ön kısımdaki şu incili kısmı yapalım arkadaşlar. İncili kısım için öncelikle 6 tane ilmekle başlayacağız. İkinci sırada incilerini dizmeye başlayacağız ve her sırada da bir tane artıracağız. Evet, yakınlaştırayım mı ister misiniz? Tabii ki istersiniz. Ben orta yerini buldum. Benim için orta yeri burası. Şöyle. Orta yeri 1 2 3 4. ilmeğin iç kanadına, 4. ilmeğin iç kanadına tığımı geçirdim. Toplamda iç kanattan alarak 6 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. Şu bir arkaya atayım. 6 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. Şimdi kaydırma yapıyoruz. Kaydırmayı yaparak sırayı bağlıyoruz. Bir kaydırma daha yaparak bir üst sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Geriye dönüyoruz. Şöyle biraz incilerimden alayım. Özür diliyorum. Şöyle geriye döndük. Geriye döndük. Şöyle bir ince aldım ipimin önüne. Pardon, tığımın önüne. Şimdi burada artırma yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle. Bir iki tane kaydırmayla bağlamıştık ya. İlk kaydırmaya atlıyoruz. İkinci kaydırmadan bir ilmek alıyoruz. Pardon. İncimiz de şöyle dursun. Evet. Bir inciyi aldık. Bir sık iğne yapıyoruz. İnce önde kalıyor. Evet. Bir tane boş sık iğne yapıyoruz. Bir ince alıyoruz ve
örüyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz ve son sık iğnemize, son incimizi alıyoruz. Sırayı tamamlıyoruz. Tığımızı arkaya aldık. Bakın, sıradaki ilmeğin iç kanadından, içerideki kanattan kaydırma yaptık. İkinci sıraya çıkmak için bir kaydırma daha yapıyoruz. Bu sırayı düz sık iğne yaparak tamamlayacağız arkadaşlar. Birinci değil, artırma yapacağımız için birinci değil ikinci ilmeğe batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğimiz oldu. Şimdi yine sıra sonuna geldik. Bu sıramızı bağlıyoruz. İkinci ilmekten de kaydırma tekniğiyle yukarı çıkıyoruz. Geriye döndük. İkinci sıraya geçtim arkadaşlar. Bakın, yine artırma yapacağımız için şurada 2 tane kaydırmamız var. İlk kaydırmayı geçiyorum. İkinci kaydırmadan tığımı geçiriyorum. Artırma yapacağımız için incimizi alalım. Boş yaparsa ilkini, hani sık iğne yapıp sonra ince alırsak orası fazla boş kalır. O yüzden direkt ince ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Bir ince aldık. Bir sık iğne yaptık. Bir ince aldık. Bir boş sık iğne yaptık. Bir ince aldık. Bir boş sık iğne yaptık. Bir ince aldık. Bir boş sık iğne yaptık. Yani sıraya ince ile başlayıp ince ile bitiriyoruz arkadaşlar. O yüzden tek sayı olmasına özen gösteriyorum. Çift sayı olsaydı bir taraf ince ile başlar, diğer taraf incesiz biterdi. Ama tek sayı olunca ince ile başlayıp ince ile bitiyor. İlerledikçe inciler güzel düzgün görünecek arkadaşlar. Şimdi sıra sonunda yine iç kanattan kaydırma yaptık. Bir üst sıraya geçmek için ikinci kaydırmayı da yaptık. Şimdi bu sırada sadece sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Yine bir kaydırma atıyoruz. İkincisinden artırma yaparak ilerliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve toplamda 10 ilmeğe ulaştık bu sırada. Yine iç kanattan alarak kaydırma yapıyoruz. Bir kaydırma daha yaparak üst sıraya geçiyoruz ve geri dönüyoruz. Yine incilerle işimiz. Evet. Yine artırma yapacağımız için ilk kaydırmaya atladık. İkinci kaydırmadan ilk ilmeğimizi alıyoruz. Evet. Bir tane sık iğne, bir tane ince aldık, bir tane sık iğne yaptık, bir tane ince aldık, bir sık iğne yaptık, bir ince aldık, bir sık iğne yaptık, bir ince, bir sık iğne ve yine bir ince, pardon, özür diliyorum, ve ince ile sırayı tamamladık. Yine iç kanattan kaydırma yaptık. Bir üst ilmekle bir kaydırma daha yaptık ve bir üst sıraya geçtik. Yavaş yavaş şekilleniyoruz arkadaşlar. Şimdi yine sık iğne yaparak ilerliyoruz. Artırma yapmayı unutmuyoruz. İlk ilmek değil, ikinci ilmek. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ilmek. Kaydırma ile sıraya bağladık. Bir sonraki ilmekle kaydırma yaparak üst sıraya geçtik. Üst sıraya geçtik. Yine artırma yapmak için ilk kaydırmaya atlıyoruz. İkinci kaydırmayla ilk inciyi alıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir inci alıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir inci alıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir inci alıyoruz. Bir sık iğne, bir inci, bir sık iğne, bir inci, bir sık iğne ve bir inci aldık. Sırayı bağladık. Bir üst sıraya geçtik ikinci ilmekle. Bakın arkadaşlar, güzel bir şekilde şekilleniyoruz. Yine ilkini atladık ikinci ilmekle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 ilmek yaptık. Kaydırma ile sırayı bağladık. Bir kaydırma ile de bir üst sıraya geçtik yine. Geri dönüyoruz. Bakın, incilerimiz çok güzel şekillenmeye başladı. Yakınlaştırayım. Evet. Yine artırma yapacak şekilde ikinci ilmekten kaydırmadan alıyoruz. Bir inci, bir sık iğne, 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 bir inci, bir sık iğne ve son inci. Sıra sonuna geldiğimize göre hemen bağlıyoruz. Sonra bir üst sıraya geçiyoruz. Şimdi düz sık iğne yapıyoruz sadece. Artırmayı unutmuyoruz. Artırma dediğim bu ikinci kaydırmaydı arkadaşlar. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dedik. 16 dedik. Sırayı bağlıyoruz. Bir kaydırma ile de bir üst sıraya çıkıyoruz ve dönüyoruz. Evet, incimizi aldık. İlk kaydırmanın üzerine artırma yaparak inciyi geçirdik. Bir sık iğne yaptık. Pardon. Bir sık iğne yaptık. Bir ince aldık. Bir sık iğne yaptık. Bir ince aldık. Bir sık iğne yaptık. Bir ince aldık. Bir sık iğne. Bu işin en kötü yanı incilerin bu şekilde gelmesi ya da çok geride kalması. Bir ince aldık. Bir sık iğne yaptık. Bir ince aldık. Bir sık iğne. Bir ince. Bir sık iğne. Bir ince. Bir sık iğne. Bir ince aldık ve sırayı tamamladık. Kaydırmayla sırayı tamamlıyoruz. İkinci kaydırmayla bir üst sıraya geçiyoruz. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ilmek açılmış. 14, 15, 16, 17, 18. Sırayı bağlıyoruz kaydırmayla. Yeni bir kaydırmayla bir üst sıraya çıkıyoruz ve geri dönüyoruz. Yine incilere geçiyoruz arkadaşlar. Evet, ilk incimizi alıyoruz. Artırmalarımız devam ediyor hala arkadaşlar. O yüzden kaydırmaların ilkine atlayıp ikinciye batıyoruz ki artırma yapalım. Bir ince, bir sık iğne. Bir ince alıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Yakınlaştırayım, ben yakınlaştırmayı unutmuşum, pardon. Bir ince alıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir ince alıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir ince alıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz.
Bir ince alıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir dakika, ince almadım. Bir ince aldık. Bir sık iğne yaptık. Evet, bir ince aldık. Bir sık iğne yaptık. Bir ince aldık. Bir sık iğne yaptık. Ve sonuncu yine sırayı ince ile kapattık. Tığımızın önüne ip almıyoruz. Sıradaki ilmeğe bağlıyoruz. Evet, bir kaydırmayla da bir üst sıraya çıkıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar artırmalarımız devam ediyor. Bakın bu şekilde. Şimdi sayalım toplamda kaç ince oluncaya kadar artırmamız gerekiyor. Şuralar artırmanın bittiği yerdeki inciler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toplamda öndeki inci sayımız 12'ye ulaşıncaya kadar artırmaya devam edelim arkadaşlar. Şu an kaçıncı incideyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 1, 2, 3, 4 sıra daha yaptığımızda 12 tane inci ulaşacağız. Ondan sonra herhangi bir artırma yapmadan sadece incilerimizi alarak örmeye devam edeceğiz. Toplamda inci sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sırada toplam incimiz bu şekilde 13 sıra olacak. Soldan sağa doğru da 12 tane inci ile artırmamız tamamlanmış olacak. Sonrasında devam edelim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 inciye ulaştım arkadaşlar. Sıra olarak kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 sıra örecektik. 9 artı 4, 13, 4 sıra, 4 tane incili sıramız kalmış. Toplamda 8 sıra. Şimdi arkadaşlar az önce artırıyorduk ya, 12 inciye ulaştık, artık artırmıyoruz. Ne yapıyoruz? Kaydırma yaptığımız 1, 2 taneyi de atlıyoruz. Direkt incinin tepesine. Bir sık iğne yaptık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. 23 sık iğne yaptık. Yine sıra sonunda kaydırma ile bağladık. Bir kaydırma daha bir üst sıraya geçtik. Bakın arkadaşlar, bundan önceki sıralarda ne yapıyorduk? Artırma yaparak incimizi geçiriyorduk. Şimdi artırma yapmıyoruz. Artırma yapmayınca ne yapıyoruz? Bir iki kaydırma var. İkisini de atlıyoruz şuraya. Tam incinin üstüne denk gelecek olan yere incimizi alıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane 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 incimizi alıyoruz. Bir sık iğne. Bir inci. Bir sık iğne. Bir inci. Bir sık iğne, bir inci.
bir sık iğne, bir inci, bir sık iğne, bir inci, bir sık iğne, bir inci, bir sık iğne, bir incimizi aldık ve sırayı tamamladık. Kaydırma tekniğiyle sırayı bağladık. Bir kaydırma yaparak da üst sıraya geçtik ve geriye döndük. Yine artırma yapmamak için yaptığımız 2 kaydırmayı atlıyoruz. 1 2 atladık. İncinin üzerine batarak 23 tane sık iğnemizi elde ediyoruz. Toplamda 13 sıra olacak şekilde arkadaşlar örelim. Sonrasında yan tarafları birlikte öreriz. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Son sıra. En son sıra inciden sonra üzerine bir sırada sık iğnemizi yapalım. Sonra gelelim sıra sonuna, sadece bir tane bağlayalım. Bağladık. Bir tane bir üst sıradan almıyoruz. Sonra geri dönüyoruz. En son yaptığımız sık iğnenin içinden tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. Evet, artık buradayız. Şimdi buradan kenar bölümlerini yapabiliriz arkadaşlar. Bakın sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, toplamda 13 sırada tamamladım. Size az gelirse birkaç sıra daha fazla yapabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Daha büyük numaralar için zaten daha fazla sıra yapmanız gerekiyor. Şimdi yanlarını yapalım arkadaşlar. Bu sefer iki kanattan birden ilmek alacağız arkadaşlar. Sadece sık iğne şeklinde dümdüz ilerleyeceğiz diğer başa doğru. Herhangi başka bir değişiklik yok. Artırma yok, eksiltme yok. Zaten topuk yükseltmesinde yaptık. O yüzden orayla ilgili bir sorunumuz da yok artık. Öyle bir derdimiz de yok. Şimdi sık iğne yaparak ilerleyin. Yani tığımızın önüne ip almayın. Tek seferde çekin. Tığımızın önüne ip almadan bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Kamera üstü olduğu için ve bayağı yakın olduğu için o yüzden sürekli çarpıyor. Kusura bakmayınız artık. Şöyle hatta tümden çekeyim. Böyle daha rahat örerim gibi geliyor. Tabanda tutarak örmek de biraz zor oluyor. Dediğim gibi kamera çok yakın duruyor. Size detayları daha rahat gösterebilmek istiyorum. Uzaktan çekim yapmak istemiyorum. Daha yüksekten de yapabilirim ama bu sefer de çok detayları göremeyebilirsiniz. O yüzden ilmeğe kadar her şeyi çok net bir şekilde görün istiyorum. Ama bu şekilde de örgüm masaya çarpıyor ve kameraya çarpma riski oluyor. Evet, geldik son ilmeğe. Buradan önce de arkadaşlar bir kaydırma yapmıştık. Şu şeyde topuk yükseltmede. O en son kaydırmanın içine de bir ilmek yapalım. Çünkü yapmazsak eksiltme yapmış oluruz. O normal var olan bir ilmeğimiz. Topuk yükseltme bölümüne çıkıyoruz. Evet, bu şekilde ilerliyorum. Gördüğünüz gibi her ilmeğin üstüne bir tane sık iğne. Çünkü artırma da yapmayacağız, eksiltme de yapmayacağız. Toplamda
6 sıraydı galiba, az önce saymıştık. Tekrar sayarız. 6 sıra öreceğiz. Sonrasında da kenar kaydırmasını yapacağız ve bu tatlış incil bobetimiz bitmiş olacak. Topuk yükseltmede kalan ipimizi de burada kaybediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim artık arkadaşlar. Gördüğünüz herhangi bir değişiklik yok. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda şurası zaten en son ilmeği aldığım yer. Sıra sonuna geldiğimizde böyle bağlıyorum. Sonra bir üst sıraya çıkıyorum. Üst sıraya çıkarken bu şekilde çıkıyorum. Geri dönüyorum. Aman sakın artırma yapmayın. Bu şekilde geri dönüp örmeye devam edin arkadaşlar. Yine sık iğne, hep sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar. Toplamda bakalım kaç sıra örmemiz gerekiyor. Herhangi bir farklı bir durum yok gördüğünüz gibi. Toplamda kaç sıra sık iğne örecekmişiz bir sayalım isterseniz. Bakın en son yaptığımız şey hasır. Hasırdan sonra kısımdan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 sıra herhangi bir artırma eksiltme yapmadan örelim. Ondan sonra kaydırma yapalım. İkinci sıranın sonuna da yaklaştım. Orayı da nasıl bağladığımı göstereyim. Sonrasında evet, son ilmeğimi de aldım. Tığımı dışarı aldım. İpim içeride. Bu şekilde bağladım sırayı. Bir üst ilmekten de yine tığ geçirdim. Bir üst sıraya çıktım. Az önce ne yaptık? Saydık arkadaşlar. 6 sıra olması gerekiyordu. Zaten bir sıra giderken ördük. Bir sıra dönüşte ördük. 2, 4 sıra daha örüyoruz. Sonrasında hep birlikte kaydırmayı yapalım. Toplamda 6 sıra ördüm. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra ördüm. Geldim. Burayla bağladım. Şimdi kaydırma yaparak patiğimizi bitirelim arkadaşlar. Kaydırmada ne yapıyoruz zaten? Biliyorsunuz. Tığımızın önüne ip almıyoruz. İp arkada kalıyor. Bu şekilde kaydırma yaparak patiğimizi tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde. Evet. Bu kaydırmayı yapmazsak bu boğaz kısmı biraz genişler giydikçe. Hani bu kaydırma çok daha sıkı, çok daha sağlam durmasını sağlıyor arkadaşlar. O yüzden kaydırmayı tüm patiklerinizin son sırasında yapmanızı tavsiye ederim. Babetlerinizde. Evet. Çekeyim ben yine. Farklı bir işlem yapmıyoruz zaten. Gördüğünüz gibi çok sıkmayın. Çok gevşek de tutmayın. Orta halli olsun.
kaydırmada sona geldik arkadaşlar. Son kaydırmayı da yapıyorum. İlmeği çıkarıyorum patikten. Hemen yan tarafa alıyorum ilmeği, tığımı. İlmeği onun içinden geçiriyorum. Arka tarafa. Bir zincir çektim. Ve ipimizi kırıyorum. Patiğimizin arka tarafından ipimizi kaybedelim. Rastgele geçirelim arkadaşlar. Neyse şu anda bir zorlandım. Bu şekilde ilmeklerin önden görünmeyecek şekilde arkadan geçirip böyle elimizle bir düzeltelim isterseniz. Evet. Daha geniş açıdan bakalım. Buyurun. Bu ilk bobetimizdi. Bu da ikinci bobetimiz. Bu şekilde. İnşallah siz de beğenerek örersiniz arkadaşlar. Örecek olan arkadaşlar Instagram'da beni etiketleyerek hikayenizde paylaşırsanız ben de hikayemde size yer veririm. Buyurun. Hep örecek olan herkese kolay gelsin. Yeah, yeah.